Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizin için bir vlog hazırladım. Bu vlog tamamen Türkçe olacak. Yani bu vlog Türkçe öğrenenler için olacak. Daha yavaş konuşacağım, daha basit cümleler kuracağım, daha basit kelimeler kullanacağım. Türkçe, İngilizce ve Arapça altyazı ekledim. Onları açabilirsiniz. Bilmediğinizi düşündüğüm kelimeleri de her zamanki gibi ekrana yazacağım. Yani normalde kendi hayatımı paylaşmayı pek sevmiyorum, hoşlanmıyorum kendi hayatımı paylaşmaktan. Ama sizin için eğlenceli olabileceğini ve faydalı olabileceğini düşündüm. İyi seyirler. Fındık. Gel. Koyun gibi maşallah. Şu anda bu kitabı okuyorum. Bu kitabın ismi Sivrisinek Şehirde. Gürcüce yazılmış bir kitap. Yani Gürcistan'dan biri yazmış bu kitabı. Gürcistan bir ülke. Türkiye'ye komşu olan bir ülke. Şimdi sizin için kolay bir yer bulup size de biraz okuyacağım. Kolay bir yer bulabilirsem tabii. Uyanış. Markiz, uyanın. Sizi büyük görevler bekliyor. Cimşer ertesi sabah gözlerini açtı. Gözlerini açmak ona çok zor geldi. Ne olduysa şöyle oldu. Önce tek gözünü açtı. Birkaç denemeden sonra ikinci gözünü de açtı. Bu Cimşer'in uyandığı anlamına gelmiyordu. O sadece gözlerini açmıştı. Başının aşağısındaki bedeni ise derin uykudaydı. Ay bu ben. Bugün çok zor uyandım ya. Gerçekten uyanamadım. Aynı beni anlatıyor. 5 duyuyla. Her sağlıklı erkeğin, kadının da 5 duyusu vardır. Görme, işitme, koklama, tat alma ve dokunma. Koku tuhaf bir şey. O mevcut. Gaz yağının, benzinin, sirkenin kokusu var. Sabunun kokusu var. Asetonun. Kokusu olan pek çok başka şey var. İlkbaharın da kendine özgü güzel kokusu var. İstanbul Türkçemizi lütfen rica ediyorum bozmayalım. Sen doğma büyüme Bayazıtlısın zar. Saraydan mı geldin oğlum? Lafı karıştırarak lütfen yemeğimin üzerine gölge düşürmeyelim. Sizden rica ediyorum. Arz ederim. Bugün günlerden çarşamba. Bugün çalışmıyorum. Bugün arkadaşımın evine gideceğim. Arkadaşım hamile. Yani arkadaşımın bebeği olacak. Ama bebeğin cinsiyetini bilmiyor. Bunun için de bir cinsiyet açıklama partisi yapacak. Türkçesi var mı bu terimin gerçekten bilmiyorum. Çünkü bu bir Türk adeti değil. Türkler bunu çok fazla yapmıyor. Ama son zamanlarda popüler olmaya başladı. Son zamanlarda insanlar yapmaya başladılar bu tarz partileri. Oraya gideceğim. Arkadaşım dedi ki eğer bebeğin kız olduğunu düşünüyorsanız, kız olduğunu hissediyorsanız pembe bir şey giyin. Eğer erkek olduğunu hissediyorsanız da mavi bir şey giyin. Ben de o yüzden mavi giydim. Kolyem de mavi. Şimdi gideceğim. Hayatımda ilk defa böyle bir partiye gideceğim ama büyük bir şey olmayacak. Yani sadece arkadaşlar arasında eğlenmek için yapacağız. Maskemi takıyorum. Ah. Dandik ya. Evet. Yeniden maskemi takıyorum. Maske takmayı hiç sevmiyorum. Zaten kimse sevmiyordur da. Maske takıyorum. Maskemi taktım.
Çantamı aldım. Ayakkabılarımı giyiyorum. Otobüs bekliyorum. Otobüs geldi. Şimdi otobüse bineceğim. Şimdi arkadaşımın arabayla gelmesini bekliyorum. Yeniden merhaba. Bugün günlerden Perşembe. Dün çarşambaydı. Bugün de Perşembe. Dün çok fazla çekim yapamadım çünkü tanımadığım insanlar da vardı ve onları rahatsız etmek istemedim. Onları huzursuz etmek istemedim. Ama yine de kısa kısa görüntüler çektim. Şimdi size dün neler yaptığımı anlatacağım. Neler olduğunu anlatacağım ve sizinle bu görüntüleri paylaşacağım. Unutmadan söyleyeyim. Altyazıları açmadıysanız açabilirsiniz ve bu bölümün transkriptlerini ve kelimelerini de internet sitemde bulabilirsiniz. Bildiğiniz gibi dün evden çıktım ve arkadaşımın arabasına bindim. Daha sonra hamile olan arkadaşımın evine gittik ama yol çok uzun sürdü. Her zamanki gibi trafik vardı. İstanbul'da her zaman trafik olur zaten. O yüzden uzun süre arabada kaldık ve bu da biraz yorucuydu. Bana bakmadan mı çıktı acaba? Ya aslında 55 dakikaydı. Şimdi 42 dakika diyor. En sonunda hamile olan arkadaşımın evine ulaşabildik. Biraz oturduk, konuştuk, muhabbet ettik, yemek yedik. Yemekler çok güzeldi. Bebeğin kız mı yoksa erkek mi olduğunu şu şekilde öğrenecektik. Bir tane kutu vardı, siyah bir kutu ve bu kutunun içinde de balonlar vardı. Kutuyu açtıklarında balonlar ortaya çıkacaktı ve balonlar mavi ise bebeğin erkek olduğunu, balonlar pembe ise de bebeğin kız olduğunu anlayacaktık. Ama bir terslik oldu. Orada bir sürü küçük çocuk vardı ve çocuklar biraz yaramazlık yaptı. Arkadaşımın eşi, arkadaşımın kocası daha gelmemişti. Ama bu küçük çocuklardan biri kutuyu açtı ve balonlar ortaya çıktı ve herkes bebeğin cinsiyetini önceden öğrenmiş oldu. Ben o sırada tuvaletteydim. O yüzden sadece çığlık seslerini duydum. Ama bebeğin kız mı yoksa erkek mi olduğunu hala bilmiyordum. Yani sadece çığlık sesleri duymuştum. Bebeğin kız mı olduğunu yoksa erkek mi olduğunu öğrenmemiştim. Ama benim dışımda herkes öğrenmişti. Çünkü herkes balonları görmüştü. Sonra hemen arkadaşlarımın yanına gittim ve bana olayı anlattılar. Ben de dedim ki susun, bana söylemeyin, duymak istemiyorum. Herkes öğrendi. En azından benim için sürpriz olsun. En azından bana sürpriz olsun yani. Neyse, yani dediğim gibi herkes bebeğin cinsiyetini biliyordu. Sadece ben bilmiyordum. Bir de babası bilmiyordu çünkü o da orada yoktu. Neyse biz yine kutlamayı yaptık. Kutuyu açtık. İşte balonlar ortaya çıkınca aa kızmış falan filan dediler. Şaşırmış gibi yaptılar. Ben erkek olacağını düşünmüştüm. O yüzden de mavi bir bluz giymiştim. Bu mavi değil, bu yeşil. Önceki videoda görmüştünüz, üzerimde mavi bir şey vardı. Mavi bir kıyafet vardı. Ama kız oldu. Hayırlısı olsun. Önemli olan sağlıklı olması. Kız olduğu için de çok mutluyum. Neyse bu olay da böyle sona erdi. Sonra oradan başka bir arkadaşımın evine gittik. Ve geceliğin orada kaldık. Sonra sabahleyin kahvaltı etmek için Fatih'e gittik. Fatih'te güzel bir kafe var. Rumeli Kafe. Oraya gittik ve orada kahvaltı ettik. Türkiye'de uzun zamandır yani bu koronavirüsten dolayı kafelerde ve restoranlarda oturup yemek yemek yasaktı. Bütün sandalyeler, bütün masalar kaldırılmıştı. Ama şimdi yeniden açıldı ve bu yüzden de uzun zamandır ilk defa dışarıda kahvaltı yaptık. Kahvaltıda neler vardı onları söyleyeyim. Kahvaltıda bal vardı,
kaymak vardı, zeytin vardı, salatalık vardı, domates vardı, peynir vardı, birkaç çeşit peynir vardı, yumurta vardı, sucuk vardı, patates kızartması vardı, sigara böreği vardı, çay vardı. Yani gayet güzeldi. Böyle. Bu vlogu burada bitireceğim. Sanırım bu çektiğim ilk ve son vlog olacak. Çünkü benim için gerçekten çok zordu. Kendim hakkında çok fazla bilgi vermişim gibi hissettim. İfşa olmuşum gibi hissettim. Ama vloglar gerçekten Türkçe öğrenenler için çok faydalı olabilir. Çünkü vloglarda günlük hayattan görüntüler sunuyoruz. Günlük hayatta kullandığımız kelimeleri kullanıyoruz. Günlük hayatta kullandığımız cümleleri kullanıyoruz. O yüzden dil öğrenenler için çok faydalı olabilir diye düşündüm. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve sizin için faydalı olduysa ve daha çok vlog görmek isterseniz lütfen yorumlara yazın. Bütün yorumları okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.